Balığa benzediğimi söylerler ancak ben Gerrard'a benzediğimi düşünüyorum. Kendisini örnek alıyorum. 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da hayata gözlerini açan Taylan Antalyalı, futbol hayatına da memleketi Muğla'da başlayıp ilk olarak Muğla Spor altyapısının formasını giydi. Her çocuk gibi küçük yaşlarda futbolu olan tutkusu ona yardım edecekti. 3 yılı burada geçiren Taylan için dönüm noktası 2009 yılında olacaktı. Şu an Altınordu Futbol Kulübü'nün başkanı olan Seyit Mehmet Özkan, Eylül 2009'da Türkiye Futbol Federasyonu U15 Ege Bölge Karması seçmelerini izlemek için İzmir Atatürk Stadı'nda yan saha tribünlerindeki yerini alıyor. Yanında ise bir yıl önce Salih Uçan'ı keşfeden Zafer Bilgetay oturuyor. Maç oynanırken bir çocuk sağ iç koridorda topu kaptıktan sonra 25-30 metrelik driplingin ardından asist yapıyor. Sonra benzer bir çıkış daha yapıyor. Ayağa kalkan Seyit Mehmet Özkan, "Arkadaşlar, bu çocuğu alabiliyorsak alalım. Diğerlerini siz izlersiniz," diyerek tribünden ayrılıyor. Muğla Spor'dan Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için ailesini ziyarete giden Mehmet Özkan, annesi ve babasını İzmir'e taşınmaya ikna ediyor. Herhangi bir maddi talepleri bulunmayan aileden Naomi Antalyalı, kendisine ayarlanan Ali Ağa'da bulunan demir çelik fabrikasındaki işine 4 yıl boyunca oğlunun hatırına servisle gidip geliyor. Taylan için yeni bir sayfa açılmıştı. Artık eskisinden daha çok çalışmalı ve kendini Süper Lig'e atmalıydı. 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer edilen genç yıldız adayı yaklaşık 3 sene oynadığı altyapıda göz doldurdu. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzalandıktan 2 gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'dan önce kurduğu Bucaspor Akademisi'nden yetişen genç futbolcu birçok konuda sivrilmeyi başarıyordu. Sağlam altyapı eğitimi sayesinde orta sahada 6, 8 ve 10 numaralarda forma giyebilen, pozisyon almada iyi, pas oyununda hızlı olan ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken bir yıldız oyuncu teknik heyetin yüzünü güldürüyordu. Bucaspor Akademisi'nde son dönemin yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile beraber yetişen Salih Uçan'la yan yana orta sahada oynayan Taylan Antalyalı geç de olsa adından söz ettirmeye başladı. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor Başkanı Pektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Tayland'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır," açıklamalarında bulundu. Ama o dönem Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılınca yönetim Roberto Mancini'ye Taylan'ı öneriyor. Mancini de Bucaspor'un maçını izliyor ve yönetimden Taylan yerine Umut Gündoğan'ın alınmasını istiyor. Taylan Antalya'da sarı kırmızılı forma için 6 sene daha bekleyecekti. Galatasaray hayalleri rafa kalkan Taylan'ı İlhan Cavcav parlatıp yüksek fiyatlara 4 büyüklere satmak için Gençler Birliği'ne transfer etti. Ama işler İlhan Cavcav'ın istediği gibi gitmedi ve Taylan Gençler Birliği'nde yedek kulübesine mahkum oldu. Bu duruma sinirlenen İlhan Cavcav ümidi kesip onu bir alt lige, Kayseri Erciyes'e kiralık olarak gönderdi. Taylan ise "Burayı hak etmiyorum" dercesine kendini yavaştan göstermeye başlayınca bu sefer İlhan Cavcav onu Gençler Birliği'nin bir nevi PAF takımı olan Hacettepe takımına getiriyor. Hacettepe ile 27 maça çıkıp 2 gol attı ama oyununu, performansını yükseltti. Burada yine sivrilen Taylan Antalyalı artık daha fazla süre almak, oynayarak gelişmek istiyordu ve 2017 yılında Süper Lig'e çıkabilmek için iyi bir kadro kurmak isteyen Erzurumspor Taylan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hedefleri olan Taylan, hedefi olan bir takımın formasını giyecekti. Hem Taylan hem Erzurumspor ilk hedefini gerçekleştirdi. Taylan düzenli forma giyerek 30 maça çıktı, 3 gol 5 asist yaptı. Erzurumspor'da Süper Lig'e yükseldi. Taylan hep oynamak istediği yerde, Süper Lig'deydi. Buradaki performansı merak ediliyordu. Tabi onu tanıyanlar, bilenler Süper Lig seviyesini kaldıracağını biliyordu ama Taylan bunu herkese kanıtlamalıydı. Bu fırsatı iyi değerlendirdi ve 31 maçta 6 gol 3 asist yaptı. Skora katkısının yanında performansıyla bir kez daha Fatih Terim'in dikkatini çekmeyi başardı ve bu sefer hayalini kurduğu sarı kırmızılı formaya 2019 yılında yaz transfer döneminde kavuştu. Kariyerinde büyük bir adım atan Taylan Antalyalı'nın artık daha fazla çalışması gerekiyordu.
Çünkü onun gibi 4 büyüklere gelip ardından kaybolan, adı sanı unutulan yüzlerce genç vardı. Taylan'ın işi çok zordu. Çünkü onunla beraber transfer edilen dünyaca ünlü orta sahalar vardı. Roma'dan Steven Onazi kiralık olarak takıma katıldı. Fulham'dan bir ara Barcelona'nın bile istediği Jean-Michel Seri kiralandı. O zamanki piyasa değeri 25 milyon euroydu ve yine transferin son günlerinde Southampton takımından Mario Lemina da transfer edildi. Taylan öyle bir orta saha rotasyonu içine düştü ki Galatasaray tarihindeki piyasa değeri en yüksek orta sahalar diyebiliriz. Ama tabii ki piyasa değerinin yüksek olması başarı getirmedi. Taylan'ı kimse ilk 11'de bile düşünmüyordu. Nitekim lig başladığında yedek kulübesine mahkum olmuştu. Ama Fatih Terim ona güveniyordu ve bir gün formaya alacağını biliyordu. Taylan'ı modern bir orta saha olarak geliştirmek istiyordu ve Taylan'a ona göre çalışıyor, hem defansif hem ofansif anlamda eksiklerini gideriyordu. Bu arada ligin ilerleyen haftalarında Steven Onazi'nin mutsuzluğu, takımı eleştirmesi ve Lemina'nın sürekli sakatlanmasıyla Taylan Antalyalı Süper Lig'de de fırsat bulmaya başladı ve ilk defa ilk 11'de maça çıktı. Antalyaspor maçında kendini gösterdi. 90 dakika mücadele eden Taylan gol atmayı da başardı. Ne olursa olsun ben bu formayı alacağım der gibiydi. Türkiye Kupası'nda oynamaya devam etti. Ligin son haftalarına doğru sakatlıkların artmasıyla daha fazla süre buldu. 2020-2021 sezonu transfer döneminde Galatasaray'da işler iyi gitmiyordu. Fatih Terim ile yönetim arasında anlaşmazlıklar oluyor, istenilen oyuncular alınamıyordu. Michael Seri'nin tekrar kiralanamamasıyla beraber Fatih Terim'in istediği oyunu iki yönüyle oynayacak orta saha aranmaya başlandı. Ama bu orta saha dışarıda değil, içerideydi. Taylan oyun anlamında kendine çok şey eklemişti. Yeni sezonda patlama yapmaya hazırdı ve sezona fırtına gibi başlayan Taylan bütün maçlarda 90 dakika sahadaydı. Herkesi şaşırtmış, kimine göre yeni Selçuk İnan, kimine göre yeni Xavi. Ama kendisi tam bir Steven Gerrard hayranı. Kim bilir belki de o da üstüne koyarak Galatasaray'ın Gerrard'ı olabilir. Bugün tüm Galatasaraylılar ve tüm futbol severler olmak üzere Taylan'ı hayranlıkla izliyoruz. Hayranlıkla seyrediyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Umarım en kısa zamanda Taylan Antalyalı milli takıma da davet edilir. Umarım milli takım formasını da sırtına geçirir ve terletmeyi başarır. Biz bugün sizler için Taylan Antalyalı'nın hikayesini anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.